Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bir önceki dersimizde kısaca dersimizi nasıl işleyeceğimizden bahsetmiştim. İkinci haftamız olması hasebiyle yenileyeyim inşallah. Dersimizin birinci bölümünde dedi ki Kur'an kıssaları üzerine konuşacağız. Neden Kur'an kıssaları üzerine konuşacağımızı da yaklaşık bir saat boyunca anlatmıştım zaten. Tekrardan anlatmayacağım. Fakat şunu söyleyeceğim. Demiştim ki yeryüzünde imam olmak isteyen, yeryüzüne varis olmak isteyen, Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlar hakkındaki iradesini yeryüzünde tahakkuk etmek isteyen insanların bizden önce yeryüzüne varis olan, bizden önce yeryüzüne imam olan insanların hikayelerini, kıssalarını çok iyi bilmeleri lazım. Zaten demiştim kıssa demek Kur'an-ı Kerim'in lügatında geçmişin izlerini insanın önüne sunup insana öyle bir belagatli ve öyle bir basit şekilde anlatır ki insandaki cehaleti, gafleti insandan kaldırır. Yani sanki insan o kıssayı gözleriyle görüyormuş gibi, bir film gibi izliyormuş gibi insan onu gözünün önünden geçirebilir. Allah o kadar açık, Azze ve Celle o kadar net bir şekilde insana anlatır. Tabi ilk kıssa olaraktan normalde açıkçası benim aklımda olan Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını sizlere paylaşmaktı. Niye? Çünkü biliyorsunuz ilk olarak Kur'an kıssalarından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inen kıssa Yunus Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Yani aslında ilginç, hani o kadar kıssa var. Fakat Allah Azze ve Celle Kalem suresinde önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Yunus kıssasını anlatıyor. Niye? Çünkü nasıl ki bizler bugün davet sahasında zorlanıyorsak, işte gerek kafirlerin anlamamazlıklarından, gerek bizim yakınlarımızın bize gösterdikleri şiddetli tepkiden, gerek içinde bulunduğumuz toplumda bir ana kadar güvenilir, emin, çok iyi insanlarken tevhid davetine tevhide insanları davet ettikten sonra insanların bize düşman kesilmesi, bize karşı gelmesi nasıl bizim bazen sabrımızı zorluyorsa veya içimizdeki sefihler her imtihanda aramızdan birileri dökülüyorsa, düne kadar omuz omuza olduğumuz, aynı değerleri paylaştığımız insanlar bizleri yarı yolda bırakıp gittiklerinde bir zorluk hissediyoruz da üzerimizde bir ağırlık oluyor. Aynısını sahabe de yaşıyor. Aynısını sahabe de yaşayınca Allah Azze ve Celle onlara Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor. Ve sonucu da şöyle bağlıyor. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ Sakın o balığın arkadaşı gibi olmayı Muhammed. Sana yüklemiş olduğumuz görev seni zorladığı zaman sen ve etbaın sakın görevli olduğunuz, emanet almış olduğunuz sancağı bırakıp terk etmeyin. İşinize devam edin, sebat edin, sabırlı olun diye Allah Azze ve Celle bu kıssayla Müslümanları uyarmış oldu. Yani Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapmayın. Fakat ben bu kıssayı anlatmaya niyet ederken Allah Azze ve Celle şöyle bir kapı açtı. Yani hepimiz insanız. Müslüman olmadan önce insan olduk. Yani yeryüzüne gelirken önce insan sıfatıyla geldik. Ondan dolayı Adem Aleyhisselam'ın kıssasını incelersek bizim için daha faydalı olur. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın kıssasında aslında insanın kıssası vardır.
Allah Azze ve Celle nasıl bir insan istiyor ve insandan neler bekliyor ve insanın yolda insanı bekleyen afetler nelerdir? Allah Azze ve Celle tabiri caizse bunları Adem Aleyhisselam'ın kıssasına tek tek kodlamıştır. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken hani her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Beni az çok tanıyanlar biliyorlar. Meselenin inciğini boncuğunu şey yapmadan pek bırakmayı sevmiyorum. Onun için sadece bir ayet üzerinde konuşacağım bugün. Bakara suresi 31. ayeti anlatacağım Allah izin verirse. Diğer derslerimizde Adem Aleyhisselam'ın kıssasının kalan bölümlerini anlatacağız inşallah. Ve şunda anlaşmıştık zaten. Yani dersin içeriğini bilelim diye söylüyorum. Dersi sadece şu kalkmış bunu yemiş buradan gitmiş buraya oturmuş bu şekilde ders anlatmayacağız. Yani yeryüzüne imam olmak isteyen bütün Müslümanların akideden ahlaka, ahlaktan fıkha, kıssalardan ne kadar ders alması gerekiyorsa hepsinin üzerinde duracağız, hepsinin altını çizeceğiz. Allah izin verirse inşallah, Allah'ın izin verdiği kadarıyla. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde insanoğlunu yaratmadan önce bu isteğini, bu düşüncesini, bu iradesini meleklere arz ettiğini bize haber veriyor. Allah Azze ve Celle diyor ki Estaizu billah وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Hani senin Rabbin meleklere demişti ki ey melekler ben yeryüzünde bir halife kılmak istiyorum diye. Farkındaysanız Allah Azze ve Celle daha bizi yaratmadan önce bizi yaratmayı irade edip bunu meleklerle paylaşırken biz insanoğluna bir isim veriyor. Ve diyebiliriz ki bu isim bütün Kur'an-ı Kerim bu ismin içeriğini dolduruyor. Daha sonra bize yönelik bütün emirler veya Allah Azze ve Celle'nin bizi nehyettiği bütün haramlar işte bu ismin içini doldurmak için indirilmiştir. Allah Azze ve Celle bize halife diyor. Ben yeryüzünde bir halife kılacağım ve bu halifeden kasıt da insandır. Şimdi halife diyerekten Allah Azze ve Celle bize ne demek istiyor? Tefsir alimleri kendi aralarında ihtilaf etmişler. En yaygın görüş tefsirciler demişler ki yani Allah'ın yeryüzünde halifesi olacak, Allah'ın emirlerini yerine getirecek ve insanları Allah'ın yasakladıklarından alıkoyacak bir insan, bir misyonla Allah Azze ve Celle insan göndermek istedi. Bunun misali ne gibidir? Davud Aleyhisselam'ın misali gibidir. Ya Davudu inna cealnâke halifeten fil ardi fahkum beynen nâsi bil hakki ve la tettebi'il heva. Ey Davud biz seni yeryüzüne halife kıldık. İnsanların arasında hak ile hükmet. İnsanların arasında hak ile hükmetten kasıt Allah'ın indirdikleriyle, Allah'ın şeriatıyla insanların arasında hükmet. Çünkü tek hak Allah Azze ve Celle'nin şeriatıdır. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى Sakın hevaya uyma. Allah'ın şeriatının dışındaki bütün yönetim sistemleri hepsi hevadır ve hevaya tabi olan insanların ürünüdür. Yani Allah Azze ve Celle bizden o zaman ne olmamızı istiyor? Yeryüzünde onun halifeleri olmamızı istiyor. Onun emirlerini icra eden, onun nehilerinden insanları sakındıran ve onun hükümleriyle insanlara hükmeden bir topluluk olmamızı istiyor. İkinci bir görüş, bazıları da demişler ki bu İbn Kesir'in de görüşüdür aynı zamanda. Burada kastedilen şey yani yahlifu ba'duhum ba'da. Allah Azze ve Celle yeryüzünde insanlar kıldı. Bu insanlardan bir zümre gidecek, onların yerine yeni bir zümre gelecek. Bu insanlardan bir zümre ölecek, onların yerine yeni bir zümre hayat bulacak diye. Örnek Allah Azze ve Celle En'am suresinde diyor ki huvellezî cealekum halâifel ardi. Allah Azze ve Celle sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Yani bir kısmınız ölürsünüz, onların yerine arkadan başkaları gelir. Üçüncü bir görüş tefsircilerin arasında onlar da demişler ki yani yeryüzünde oturan, yeryüzünde yaşayan, yeryüzünü imar eden insanlar. Ne demek? Yani bildiğimiz yeryüzünü bina eden, yeryüzünü yaşanılabilir bir hale getirecek olan insanlara Allah Azze ve Celle halife demiş. Şimdi kardeşler bakın, bu üç tane manadan hangisini alırsanız alın, ister birinciyi, ister ikinciyi, ister üçüncüyü fark etmez. Bu kelime Müslüman bireyin üzerine çok ciddi sorumluluklar yüklüyor. Yani Allah Azze ve Celle bizi yeryüzüne getirdiği zaman gelsinler, yaşasınlar. Bunların hayatı işte iş, yatak ve lavabo arasında geçsin diye Allah Azze ve Celle bizi yeryüzüne getirmedi. Allah bizden çok büyük bir şey istiyor. Eğer birinci görüşü alırsak, seleften bize gelen, Allah Azze ve Celle bizlerin yeryüzünde imamlar olup, yeryüzündeki insanların arasında Allah Azze ve Celle'nin hükmüyle hükmetmemizi bizden istiyor. Bakın geçen dersimizde özellikle bir konuya değindim. Dersin sonunda
bunu tekrar değineceğim. İnşallah daha sonra tekrar bu konuya değineceğim. Allah Azze ve Celle Müslümanların hedeflerinin basit olmasını, Müslümanların 3-5 tane insan üzerinden yapılacak olan çalışmalar üzerinde düşünmesini istemiyor Müslümanlardan. Allah Azze ve Celle Müslümanların önüne öyle büyük bir hedef koymuş ki her Müslümanın kendine bu soruyu sorması lazım. Allah'ın benim önüme koyduğu hedef birey olarak benim, daha sonra içinde bulunmuş olduğum İslam cemaatinin gündeminde ne kadar var? O da şudur. Allah Azze ve Celle diyor ki وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ. Biz yeryüzünde mustazaf bırakılmış olan insanları yeryüzünün imamları kılmak istiyoruz. Biz onları yeryüzüne varis kılmak istiyoruz. Yani Müslümanlar 3-5 kişi olup evlerde saklanan insanlar olmasınlar. Müslümanlar kendi itikatlarını insanlara anlatmaktan çekinen insanlar olmasınlar. Bilakis Müslümanlar yeryüzünde insanların önüne geçip onları yönetecek, onları yönlendirecek, onlara hakkı götürecek yolları insanlara göstersinler. Allah Müslümanlar için bunu istiyor. Ben mustazaf bırakılmış olan insanları, güçleri alınmış, toprakları işgal edilmiş, namuslarına el uzatılmış olan insanları yeryüzünde imamlar kılmak istiyorum diyor Allah Azze ve Celle. Düşünün kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah bizim için bunu isterken ve bunun bütün yollarını bizim önümüzde kolaylaştırmışken Müslümanların basit işlerin peşinde koşması, 3-5 kişilik çalışmalarla uğraşmaları, mahalli şeyleri kendilerinin önüne hedef yapmaları bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine yakışır bir şey değildir. Ve geçen dersimizde de dikkatinizi çektim. Bu sadece Allah'ın bir iradesi değildir. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle geceleri kalktığımızda Allah'a böyle dua etmemizi bizden istiyor. Düşünün, Allah Azze ve Celle bize dua etmeyi öğretiyor. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrata a'yunin vec'alna lilmuttakine imama. Rahman'ın kulları gece kalktıkları zaman Allah Azze ve Celle'ye şöyle dua ederler. Allah'ım bizim çocuklarımızdan, bizim eşlerimizden bize göz aydınlığı kıl. Yani evlerimiz, yuvalarımız mutluluk hanesi olsun. Oraya girdiğimiz zaman gözlerimiz aydın olsun. Başka? Bir de onları yeryüzüne muttaki olan insanlara imam kıl diye. Yani düşünün, her Müslümanın Allah'ım benim zürriyetimi Müslümanların önüne imam kıl diye dua etmesi lazım. Öyleyse kardeşler şuranın üzerinde durmamız lazım. Müslüman yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin halifesidir. Tabi burada halifeden kastım Allah'ın yerine geçen, Allah'ın yerine bakan, haşa bu değildir. Zaten alimlerin ittifakıyla bu mana batıl bir manadır, hatalı bir manadır. Kastettiğimiz Allah'ın hükümleriyle hükmedecek ve toplumların önünde imam olacak insanlar lazım. Bakın şu anda bir vakaya bir göz atın. Yani içinde bir vakada yaşıyoruz. Dünya ideolojilerinin insanlığa vereceği hiçbir şeyin kalmadığı açık seçik bir şekilde önümüzde duruyor. Yıllarca bize, bizden önceki nesillere en güzel yönetim biçiminin diktatörlük olduğunu söylediler. Dediler ki eğer bir toplumda birden fazla baş olur, herkes konuşursa toplumda fesat çıkar. Ne yapacağız o zaman? İçimizden bir kişiyi başımıza emir tayin edeceğiz. İstediği gibi zulmedecek, Allah'ın indirdiklerini iptal edecek, her türlü haramı, fıskı, zulmü işleyebilir. Osmanlı bunun örneklerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle yerle bir etti. Daha sonra Batı bizim önümüze demokrasiyi koydu. Dedi ki sizin için en güzel hayat sistemi demokrasidir. Demokrasiyle yönetilirsiniz, demokrasiyle yönetirsiniz. Herkes eşit olur, herkes eşit konuşur. Bu şekilde toplumlar ihya olur. Amerika ekonomik olarak batmış durumda. Avrupa batmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor şu anda, farkındaysanız eğer. Habire birleşmeye çalışıyorlar. Parasal sıkıntılarını çözmeye çalışıyorlar. Kendini İslam'a nispet eden devletlere sunmuş oldukları reçete tutmadı. Her tarafta halklar kaynıyor şu anda. Yani ister liberaller olsun, özgürlük isteyenler olsun, ister kendine İslamcı diyenler olsun, fark etmez. Herkes bir arayış içinde ve bütün meydanlardan bir ses yükseliyor. Bu şu anlama geliyor: beşeriyet, insanlık Allah Azze ve Celle'nin insanlar arasında adalet olsun diye, huzur olsun diye, mutluluk olsun diye indirmiş olduğu Allah'ın ahkamını bekliyor. Peki nasıl olacak bu iş? Yani bu işi kim yapacak? Kitap kendi kendine bu işi yapacak değil. Peygamberin ruhu mezardan kalkıp bu işi halledecek değil. Bu işi yapacak olan
Allah Azze ve Celle'nin seçmiş olduğu bu ümmet. Yani sizlersiniz. Allah Azze ve Celle öyle diyor. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Kendinizi küçümsemeyin ha kardeşler. Allah Azze ve Celle her birinizi kendi pak ağzından, kendi pak sesiyle peygambere vahyettiği Kur'an-ı Kerim'e varis kılmıştır. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ Onların içerisinden nefsine zulmedenler var. Onların içerisinden orta yollu olan insanlar var. Onların içerisinde hayırda önce olanlar var. İçimizden kötü olanlarda, iyi olanlarda hiç fark etmez. Nefsine zulmedenlerde, hayırda önce olanlarda hiç fark etmez. Allah Azze ve Celle'nin bu kitaba varis kılmış olduğu insanlardır. Yani Allah'ın kitabını yeryüzünde hakim kılacak olan ve insanlığı içinde bulundukları bu tihten kurtarıp insanları tekrar huzura, tekrar selamete kavuşturacak olan insanlardır. Bu birinci mana. Allah Azze ve Celle diyor ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. İki, peşi sıra, ardı sıra gelen insanlar kılacağım. Bu manayı alalım isterseniz. Yani Allah Azze ve Celle bize şunu demek istiyor. Ey insanlar, yeryüzünde sorumsuz bir şekilde yaşamayın. Çünkü sizler daha önceden atılmış olan bir adımın devamı veyahut da ileride atılacak olan bir adımın öncül adımısınız. Bu ne demek? Müslüman yaşamış olduğu çağda sorumluluk duygusuyla hareket eder. Yani sorumluluk duygusundan burada kastettiğim şey ne şu? Benden öncekiler bu işi nereye kadar getirmişler? Bayrağı ve emaneti nerede bana teslim etmişler? Ve ben bayrağı nerede almışım? Bu birinci düşünce. Çünkü birbirimizin peşi sıra geliyoruz ya. Bu bize bir sorumluluk yüklüyor. Yani ashab, sahabe, selef, onlardan sonra gelen bu dine öncülük yapan insanlar bizim için neler yapmışlar? Bize ne bırakmışlar? Bunu alacağız. İki, biz bu dünyada yaşayıp gittikten sonra bu dünya harap olmayacak. Bir de bizden sonra gelecek olan kardeşlerimiz var ve yapmış olduğumuz her amelde acaba biz o kardeşlerimize ne bırakacağız? Bir de bunu düşünmemiz lazım. Yani biz bir çaba sarf ediyoruz farkındaysanız. Hizmet ediyoruz, insanları Allah'a davet ediyoruz. Bazı kardeşlerimiz Allah yolunda cihad ediyor. Kimisi parasını bu davaya açmış, Allah'a hamdolsun. Fakat bunu rastgele yapmayacağız. Çünkü Allah Azze ve Celle bizi rastgele atmamış bu dünyaya. Yapmış olduğumuz şeyin bizden önceki nesillerin yaptığı işin devamı olduğunu ve bizden sonraki nesillere bırakılacak olan bir emanet olduğunu bileceğiz ve buna göre hareket edeceğiz. İsterseniz üçüncü manayı alalım. Diyelim ki Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde yarattığı insan Allah'ın istediği şekilde yeryüzünü imar eden insandır. Biliyorsunuz imar, yeryüzünü bina etmek, yeryüzünü inşa etmek dediğimizde bizimle kafirler arasında bir fark var. Kafirler medeniyet dediğinde, inşa dediğinde ne anlıyorlar? Büyük büyük binalar, içi oyulmuş kayalar, Semud kavminde olduğu gibi, günümüzde olduğu gibi burçlar, büyük büyük gökdelenler. Onlar medeniyet deyince bunu anlıyorlar. İnşa etmek, imar etmek deyince bunu anlıyorlar. Fakat biz neyi anlıyoruz? İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi Allah Azze ve Celle'nin mescitlerini imar edecek olan insanlar kimlerdir? Allah'a inanan, ahirete inanan ve sadece Allah'tan korkan insanlardır. Bu da bize ibadet görevini yüklüyor. Yani bina yaparak, ev yaparak, insanlara bir takım medeniyet denilen yerler inşa ederekten yeryüzünü imar etmiş olmayız. Allah'ı tesbih ederek, Allah Azze ve Celle'nin şanını yücelterek, yeryüzünün her yerinde Allah'a secde edilecek bir mekan kılarak ancak bu şekilde yeryüzünü Allah Azze ve Celle için imar etmiş olabiliriz. Öyleyse şuraya kadar anlattıklarımdan şunu özetleyebilirim. Allah Azze ve Celle daha bizi yaratmadan bize öyle bir isim seçmiş ki bu isim bile bizim üzerimize çok ciddi sorumluluklar yüklüyor. Bu da halife olmaktır yeryüzünde. Her Müslümanın şu soruyu kendine sorması lazım. Son olarak söylüyorum. Bir birey olarak ben yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak gibi bir hedefim var mı? Ve bu hedef doğrultusunda ne yapıyorum günlük hayatımda? 2, bir Müslüman olarak içinde bulunduğum İslam cemaatinin böyle bir derdi var mı? Böyle bir derdi varsa bu dert uğruna bu cemaat neler yapıyor? Bu İslam topluluğu neler yapıyor? Bu soruyu sormamız lazım ve bu sorunun cevabına göre kendi halimizi düzeltmemiz lazım. Allah Azze ve Celle bizleri bize yüklemiş olduğu bu sorumluluğun hakkını veren insanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bu iradesini meleklere açtığı zaman dedi ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Ne beklersiniz? Normalde bizim Kur'an'dan tanımış olduğumuz melekler şöyle bir şey bekleriz. Semi'na ve ata'na. Yani sen yaparsan ya Rabbi biz hem işitiriz hem de itaat ederiz. Niye?
Çünkü Allah melekleri bize bu şekilde tanıtmış. Allah melekleri bize bu şekilde tanıtmış. La yesbiqunehu bil kavli ve hum bi emrihi ya'melun. Asla Allah'ın önüne geçmezler. Yani bir söz söyleyip Allah azze ve celle'nin önüne geçmezler ve Allah azze ve celle onlara ne emrediyorsa Allah azze ve celle'nin emrettiğini yerine getirirler. Başka bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki: "La yakhafun rabbahum min fawqihim ve yef'alun ma yu'marun." Rableri onlara bir şey emrettiğinde onu hemen yerine getirirler ve üstlerinde olan Rablerinden korkarlar diyor. Şimdi sıfatı bu olan bir melek Allah azze ve celle ona iradesini söylüyor. Ben yeryüzünde bir halife kılmak istiyorum. Semi'na ve ata'na. Melekler böyle demiyor. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Ya Rabbi, sen orada kan dökecek, orada fesat çıkaracak insanlar mı yaratacaksın? Oysa biz zaten sana hamd ediyoruz, seni tesbih ediyoruz, seni bütün eksikliklerden tenzih ediyoruz, gece gündüz sana ibadet ediyoruz. Neden sen yeryüzünde kan dökecek, ifsad edecek insanlar çıkaracaksın diye Allah azze ve celle'ye soruyorlar. Allah azze ve celle de onlara cevabı veriyor. قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum ey benim kullarım. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yani siz görebildiğiniz kadarını konuşursunuz. Fakat ben allamul guyubum, alimul gaybi ve şehadeyim. Hem görünenleri hem de görünmeyenleri, gaybta olanları bilen Allah'ım ben diyor. Şimdi burada şu soruyu sormamız lazım. Melekler nasıl Allah azze ve celle'ye böyle bir soru sordular? Bu onlar gibi nurdan yaratılmış ve sadece itaat etsinler diye yaratılmış varlıklara yakışır mı? Evet, yakışır. Eğer soru sormak itiraz cihetiyle, karşıdakini zora sokmak cihetiyle olursa bu İslam'da haram kılınmıştır. Değil meleklere normal bir Müslümanın yapması bile yakışık almaz. Fakat eğer soru sormak öğrenmek için, daha fazla bilgi edinmek için soruluyorsa bu Müslümanın üzerine vaciptir ve Müslüman mutlaka soru sorması lazım. Hatta burada Allah azze ve celle aslında bize bir edep de öğretiyor. Yani Müslüman soru sormalı mıdır? Çünkü İslam'da iki sınıf nas var. Yani Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete baktığınızda iki sınıf nas var. Örnek, Allah azze ve celle bir ayet-i kerimede diyor: "La tes'elu an eşya'a in tubda lekum tesu'ukum." Açıklandığı zaman zorunuza gidecek şeyleri sormayın diyor Allah azze ve celle Maide suresinde. Açıklandığı zaman zorunuza gidecek olan şeyleri sormayın diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste diyor: "İnna Allaha harrama aleykum uquqal ummahat ve va'dal banat ve men'an vahat ve keriha lekum salasan qila ve qal ve kesrate sual ve ida'atel mal." Allah azze ve celle size bu üç şeyi haram kıldı, üç şeyi kerih kıldı. Haram kıldıkları ne? Allah azze ve celle size anne babaya karşı gelmeyi haram kıldı. Diri diri çocuklarınızı gömmeyi, eski cahiliyede çocukları biliyorsunuz kız çocuklarını gömüyorlardı. Günümüz cahiliyesinde kürtaj yapıyorlar. Allah azze ve celle bunu yasakladı. Allah azze ve celle size bazı şeyleri de kerih kıldı. Nedir onlar? Kilu kal. Şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Şöyle duydum, tam emin değilim ama birileri şöyle şöyle diyorlar gibi tam emin olmadığımız, denildi ve denildi gibi sözleri aktarmanızı Allah azze ve celle size yasakladı. Başka? Size çok soru sormanızı da yasakladı Allah azze ve celle. Başka? Allah azze ve celle bununla beraber mallarınızı zayi etmeyi de size yasakladı. Sahabeden Enes diyor ki biz peygamberimize soru sormaktan nehyedildik. Biz peygamberimize soru sormaktan nehyedildik. Aynı İslam başka naslarda ise bize diyor ki fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız gidin işi ehline sorun. Bilmiyorsanız gidin işi ehline sorun. Veyahut da sahabe soru sormayıp belli bir sahabeye yanlış fetva verip yani başından yaralanmış bir sahabe var. Ben ne yapayım diye soruyor. Bana bir ruhsat var mı? Yok dediler. Gusül alacaksın dediler. Biz böyle bir ruhsat bilmiyoruz. Adam da gusül aldı. Yarasına su girince adam öldü. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi kateluhu katelehumullah. Onlar adamı öldürdüler. Allah da onları öldürsün. İnnemâ şifâul ayyi es-sual. Cehaletin ilacı soru sormaktır. Cahilsen bilmiyorsan sor, gerçeğini öğren. Şimdi biz bu nasları nasıl yapacağız? Bir tarafta Allah azze ve celle soru sormayı yasaklıyor. Öbür tarafta Allah ve Resulü bizi soru sormaya teşvik ediyor. O zaman diyeceğiz ki bu Adem Aleyhisselam'ın kıssasında Allah azze ve celle aslında bize bir edep de öğretiyor beraberinde. Bazı yerlerde soru sormak İslam'da yasaklanmıştır.
Bazı yerlerde soru sormak İslam'da serbest bırakılmış, hatta övülmüştür. İnsan cehaletini ortadan kaldırmak için soru sorarsa bu güzeldir. Meleklerde olduğu gibi. İnsan hikmetini anlamadığı, içerisine dert olacak ve yıllarca içinde kalacak, bir türlü içinden atamayacağı herhangi bir konuda, bu gerek Allah Azze ve Celle'nin kaderiyle alakalı olsun, bu gerek Müslüman kardeşleriyle alakalı olsun, insanın soru sorup içerisinde oluşacak suizanlı ve kötü düşünceleri def etmesi bu Müslüman için iyidir. Fakat üzerine hiçbir faide bina edilmeyen sorular sormak. Hiçbir faide bina edilmeyen sorular. Özellikle de bizim vakamızda çokça yaşanan henüz olmamış şeyleri sormak. Yani şu şöyle olursa, bu buna böyle derse, bu da buna böyle yaparsa bunun hükmü ne olur? Aynı soruyu Ammar'a sordular. Allah olmamış şeyleri soranlara lanet etsin dedi. Adamları yanından kovdu. Olmamış ve olması muhtemel olan soruları sormak İslam dininde yasaklanmıştır. 2. Başkalarının ayıbını ortaya çıkarmak ve başkalarını küçük düşürmek için sorulan bütün sorular İslam tarafından haram kılınmıştır. Çünkü Müslüman kardeşini küçük düşürmez. Örnek, mesela çokça yaşıyoruz. Diyelim ki herhangi bir ortama misafir olaraktan gittik. Gitmiş olduğumuz ortamda bir kardeşimizin kötü bir ahlakı var. Kötü bir problemi var. Orada birileri onunla ilgili soru soruyorlar. Soruyu sordukları zaman diğerleri de ona bakıp gülüyorlar tabii. Veya siz cevap verdiğinizde birileri adama kaşla, gözle, elle işaret ediyor. Ya bak nasılmış gibi. Bu Müslümanların ahlakından değil. Senin gayen o kardeşinin nefsini kabartıp İslam'dan ve Müslümanlardan uzaklaştırmak mıdır? Yoksa senin gayen o kardeşinin elinden tutup o kardeşini hakka çekmek midir? Hakka çekmenin yolu nasihat etmektir. Güzel söz söylemektir. Onu kırmamaktır. Onu incitmemektir. Fakat sen onu o kadar insanın içinde rencide edersen, nasihat etmeye gelen bir hocanın yanında onu küçük düşürürsen, Allah muhafaza o insanın dinleyeceği, o insanın alacağı bir nasihat olmaz. Ki bu özellikle ortamlarına hoca davet eden veya ilim talebesi davet eden Müslümanların çokça dikkat etmesi gereken bir şey. Soru sorduğumuz zaman başka Müslümanları incitecek şekilde soru sormamalıyız. Onları karşıdaki hocanın yanında küçük düşürmemeliyiz. Ta ki verilen nasihat o Müslümanın üzerinde etki etsin. Üçüncü olaraktan özellikle sırf konuşmak için sorulan sorular yasaklanmıştır. Mesela bazen bir ortamda oturursunuz. Müslümanlar soru sorar. Bir tanesi soru sormayınca kendini kötü hisseder. Yani ben de bir soru sorayım da hani boşa gitmesin. Ben de konuşmuş olayım diye. Bu Müslümanın ahlakı değildir. Bu tip sorular sorulmaz. Fakat dediğimiz gibi melekler gibi velev karşıdaki Allah Azze ve Celle olsa bile insan cehaletini ortadan kaldırmak, dinini daha iyi öğrenmek, Allah'ın kaderine veyahut da Müslümanlara karşı oluşacak suizanını def etmek için sorduğu her türlü soru övülmüştür. Güzel karşılanmıştır. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle melekleri terslemedi veyahut da melekleri azarlamadı. Burada tabii ikinci bir mesele ise şudur. Melekler yeni yaratılacak olan insanın yeryüzünü fesada vereceğini nereden bildiler? Yani diyorlar ya, ya Rabbi sen yeryüzünde fesat çıkaracak, yeryüzünde kan dökecek olan varlıklar mı yaratacaksın diye. Bunu nereden biliyorlar böyle bir şey olacağını? Bununla ilgili yani ben 3 tane madde söyleyeyim. Tefsirlerin zübdesini aktarmış olayım inşallah. Bir görüşe göre bu İbn Mesud'la İbn Abbas'tan nakledilmiş. Allah Azze ve Celle insanın ahlakını ve suretini meleklere bildirdi. Çünkü biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı yerde geçiyor. Ve bu 7 ayrı yerde de Allah Azze ve Celle farklı şekillerde meleklerle konuşuyor. Mesela başka bir yerde diyor ki inni halikum beşera, ben bir beşer yaratacağım. Min salsalin min hameyin mesnun. Yani ben kurumuş, siyaha dönüşmüş ve ses çıkaran çamurdan bir insan yaratacağım diyor. Belki de burada Allah Azze ve Celle bize tafsilatını anlatmasa da Allah Azze ve Celle meleklere yeryüzünde sıfatı şu olan insanlar yaratacağım dedi. Melekler de bunu duyduktan sonra anlam veremediler. Niye ya Rabbi böyle bir insan yaratacaksın dediler. Bu birinci görüş. İkinci görüş, melekler şunu fark ettiler. Şimdi Allah Azze ve Celle zaten melekleri yaratmış. Meleklerin görevi ne? Meleklerin görevi sadece Allah'a ibadet etmek ve Allah Azze ve Celle'ye isyan etmemek. Şimdi demek ki Allah yeni bir şey yaratacak ve bu yarattığı melek cinsinden değil. Farklı bir cinste bir şey yaratacak ve bunlar da sadece Allah Azze ve Celle'ye itaat edenler değil. Melekler buradan yola çıkarak böyle bir şeyi tahmin etmiş,
düşünmüş ve Allah Azze ve Celle'ye sormuş olabilirler. Üçüncü, maalesef tefsir kitaplarımıza giren ve geçen dersimizde de özellikle dikkat çektiğim Kur'an kıssalarının hikmetiyle bizim aramızda perde oluşturmak isteyenler bir takım haberler uydurdular. Bunlardan bir tanesi de şudur: Allah Azze ve Celle insanoğlunu yaratmadan önce yeryüzüne cinleri getirdi. Allah Azze ve Celle insanoğlunu yaratmadan önce yeryüzüne cinleri getirdi. Bu cinler birbirlerini öldürdüler, zina yaptılar. Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı ne kadar iş varsa cinler bunların hepsini yaptılar. Daha sonra Allah bunları helak etti, helak etmek istedi. Melekler bunları helak etmek için indiğinde baktılar ki bir tanesi köşede sadece Allah'a ibadet ediyor. Tekrar Allah Azze ve Celle'nin yanına çıktılar. Sanki Allah'ın haberi yok. Ya Rabbi dediler, yeryüzünde bir tane cin var ama bu onlar gibi değil. Adı Azazil, sürekli ibadet ediyor vesaire. Allah dedi tamam onu alın getirin benim katıma. Onu Allah'ın katına aldılar. Diğer cinlerin hepsini helak ettiler. İşte o Azazil sonra iblis oldu. Adem'e secde etmedi falan filan. Yani böyle bir hadise yaşandığından dolayı melekler bunu biliyorlardı ve cinlere kıyas ederekten bunu söylediler. Allah muhafaza. Yani bizim elimizde geçen dersimizde de söyledik. İsrailiyattan olan şeyler zahiren bazen boşlukları dolduruyor gibi görünebilir. Fakat genelde itikada zarar veren bir şey çıkıyor içerisinde. Yani İslam itikadını zedeleyen bir şey çıkıyor. Geçen dersimizde hatırlarsanız bir örnek de verdim. Fayda babından tekrar edeyim. Mesela bu biraz önce zikrettiğim kıssa normalde iyi bir kıssaya benziyor. Yani aradaki boşlukları dolduruyor. Fakat bu kıssanın devamı var. Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz tamam cennete girdi. Şeytan, iblis dediğimiz cennette değil. Azazil dediğimiz cennette değil. Peki Azazil nasıl cennete girdi? Kıssanın devamına göre bir yılanın ağzına girdi. Yılanın ağzında cennete girdi. Tabi şimdi böyle bir Allah'a insan ne kadar kulluk eder ki? Kendi cennetine sahip çıkamayan bir Allah bana nasıl Allah olacak? Yani bir Allah düşünün ki kendi cennetine sahip çıkamıyor. Kapıda kapıcısı yok. İsteyen giriyor çıkıyor kafasına göre. Yılanın ağzına giren Allah Azze ve Celle'nin mülkünden sıyrılıyor. Yani zahiren aradaki boşlukları dolduruyor. Fakat genelde İslam itikadını zedeleyen ve çirkin ellerin, kötü ellerin araya sıkıştırmış olduğu kıssalar ve maalesef bu tip rivayetler, bu tip anlatımlar bizim tefsir kitaplarımızda da mevcut. Yani bu konuda belki fayda babından söyleyeyim. Tefsir okurken Kur'an kıssalarına dair özellikle dikkat edeceğiz. Sadece güvenilir bir şekilde okuyabileceğimiz Tefsir-u Sa'di var. İçerisinde kesinlikle İsrailiyat bulunmayan, Guraba Yayınları Türkçesini de çıkardı biliyorsunuz. 2. Fizilal-i Kur'an var. Yani Seyyid Kutub'un rahimahullah hasreten dikkat ettiği ve kesinlikle tefsirinin içerisine sokmadığı şey İsrailiyattır. Üçüncüsü ise İbn Kesir'in tefsiri. Fakat şu şekilde İbn Kesir İsrailiyat kıssalarını tefsirine almıştır. Ama sonunda mutlaka İsrailiyat olduğunu beyan etmiştir. Yani insanlar diğer tefsirlerde okudukları zaman İsrailiyat olduğunu anlasınlar diye İbn Kesir tefsirini almıştır. Bunun dışında Taberi tefsiri, Kurtubi tefsiri, Razi tefsiri ilahiri yani mevcut piyasada bulunan bütün tefsirler maalesef içerisine İsrailiyat karışmış olan tefsirlerdir. Bunlardan Kur'an kıssaları konusunda uzak durmak lazım. Şimdi melekler Allah Azze ve Celle'ye bu soruyu sordukları zaman Allah artık bu üçünden hangisiyse Allahu alem. Yani ben sadece tefsir babından aktardım bunu. Allah Azze ve Celle dikkat ederseniz cevap olarak onlara bir şey dedi. Buranın üzerinde duracağım biraz. Kale inni a'lemu ma la ta'lemun. Allah Azze ve Celle dedi ki ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim. Bakın kardeşler burada şu noktaya dikkat edelim hep beraber. Allah Azze ve Celle bir hüküm indirdiği zaman ki bu Allah'tır. Yani alimul gaybi ve şehadedir. Her şeyin önünü ve sonunu, başını ve arkasını en iyi bilendir. Buna rağmen Allah'ın indirdiği hükümlerde, Allah'ın verdiği kararlarda hem maslahat var hem de mefsedet var. Yani mesela Allah yeryüzüne insanı getirmiş. İnsanı yaratmak istemiş. İnsan iki türlü. Allah'a ibadet eden de var. Allah Azze ve Celle'ye isyan eden de var. Yeryüzünde Allah'ın halifeliğini yapan da var. Allah'a isyan edip şeytanın kanunlarını, şeytanın hükümlerini yeryüzünde icra edenler de var. Allah dahi bir kural indirdiğinde, bir hüküm indirdiğinde oradaki racih maslahata bakıyor. Eğer maslahatı mefsedetinden fazlaysa Allah Azze ve Celle bunu tercih ediyor. Bunun bize ne faydası var? Bunun bize şu faydası var. Çok önemli bir konuya değineceğim. Müslümanlar güçlerini bir araya toplayıp Allah'ın ve Resulünün onlara emrettiği gibi İslam cemaatini oluşturdukları zaman
Bu İslam cemaatinin verdiği bazı kararlar var. İslam cemaatinin koyduğu bazı kurallar var. Belirlediği bazı menheçler var. Bazen mesela şöyle şeyler duyabiliyoruz. Örneğin diyelim ki konulmuş olan bir kural vakada bazı yerlerde problem oluşturabiliyor. Yani düzen daha iyi kurulsun, düzen daha iyi sağlansın diye yönetici olan insanlar bir kural belirliyorlar. Şimdi bu kural vakada bir takım problemlere de sebep oluyor. Bakıyoruz bazı arkadaşlarımız hemen itiraz ediyorlar. Ki dikkat edin, cemaatlerden kopmaların ve ayrılmaların temelinde bu vardır. Yani insanlar cemaate var olan bir uygulamayı tam anlamıyorlar. Vakada birkaç tane zararını getirip orta yere koyuyorlar. Bu zararlardan dolayı ben bu işi yapamam diyor. Yanlış. Allah bile bir kural indirdiğinde onun içinde hem mefsedet var hem de maslahat var. Beşer ürünü olan menheşte nasıl hem maslahat hem mefsedet bir arada bulunmasın? Müslümanlar da Rablerini ve Rasullerini izleyerek kural koydukları zaman bakarlar. Konulan her kuralın mutlaka Müslümanlara faydası vardır. Mutlaka Müslümanlara zararı da vardır aynı zamanda. Buraya dikkat edin. Mutlaka Müslümanlara faydası vardır. Mutlaka Müslümanlara zararı vardır. Fakat biz zarar kısmını değil, maslahatın ne kadar fazla olduğuna dikkat edeceğiz ve ona göre yolumuza devam edeceğiz. Özellikle bu kaideyi ve bu kuralı anlamayan birçok arkadaşımız, mesela hani ben hak etmesem de hoca yerinde oturduğum için birçok insan gelip sorununu anlatıyor. Mesela A cemaatinden bir kardeşimiz geliyor. Hocam diyor ben o cemaatten ayrılacağım. Sebep kardeşim, neden o cemaatten ayrılacaksın? Mesela örnek veriyorum. Diyor ki misal, ben o cemaatteyim, başka Müslümanların yanına gitmem bana yasaklanmış. Bakın anlatacağım şeye dikkat edin. Bu kurala ben de karşıyım. Yani başka Müslümanların yanına gitmek hiç kimseye yasaklanmamalı. Buna ben de karşıyım. Ama emir olan bir insan bu kararı verdikten sonra, sen de ona itaat edeceğine dair söz verdikten sonra Müslüman hain değildir. Müslüman sözünü bozan değildir. Müslüman yalancı değildir. Hesabına geldiğinde itaat eden, hesabına gelmediğinde itaat etmeyen değildir. Müslüman darda, rahatta, genişlikte, zorda fark etmez, emir sahiplerine itaat eden insandır. Böyle bir kurala ben de şahsen karşı olmakla beraber, menheç olarak yanlış kabul etmekle beraber, diyelim ki emirin biri böyle bir karar verdi. Dedi ki başka insanlarla görüşmeyeceksin, sadece bu çalışmaya katılacaksın, sadece bu çalışmanın gereklerini yerine getireceksin. Buraya dikkat edin. Adam diyor ki bunun bana zararı var. Bunun sana zararı ne? Müslümanlardan uzak kalıyorum, kardeşlik falan. Güzel kardeşim. Bunlar bu işin zararları, fakat bu kararı veren adam eğer bu işin ehliyse bunun maslahatını da gözetmiştir mutlaka. Yani belki sen insanlarla beraber oturup kalktığın zaman senin kafan karışıyor. Belki farklı insanları dinlediğin zaman her gün bir itikat değiştiriyorsun. Belki farklı insanların gündemlerini getirip kendi cemaatinin gündemine sokmak suretiyle o insanların gündemini bozuyorsun. Belki sen zayıfsın, belki sen bunu kaldıramazsın. Belki piyasa buna uygun değildir. İlâhirihi. Bakın dikkat edin kardeşler. Allah dahi bir kural indirdiği zaman, bir hüküm indirdiği zaman onun içerisinde maslahat da var, onun içerisinde mefsedet de var. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Racih olan maslahatı seçiyor ve o mefsedetin az olan kısmını bir tarafa bırakmış oluyor. Öyleyse Müslümanlar teşkilatlı bir şekilde çalıştıkları zaman konulmuş olan bütün kuralların bu şekilde olduğunu bilmeleri lazım. Mutlaka onun zararları olacak. Mutlaka biz o zararları göreceğiz. Fakat zararları ön plana çıkarmak suretiyle Müslümanların arasında bölücülük yapmayacağız. Zararları ön plana çıkarmak suretiyle Müslümanlar arasında bölücülük yapmayacağız. Daha ziyade o kuralın faydalarını öğrenmeye çalışacağız. Gideceğiz, o kuralı belirleyen emir sahibi olan insanlar kimse, diyeceğiz ki bakın bu kuralın şu zararları var. Mutlaka bunun faydaları da vardır. Ben bunun faydalarını öğrenmek istiyorum. Aynı meleklerin yaptığı gibi yapacağız. Soru soracağız. Soru sorup öğreneceğiz. Ondan sonra yolumuza devam etmiş olacağız. Ve bu da dediğim gibi yani meleklerin bu tavrı ve Allah Azze ve Celle'nin bu cevabı belki bizlere ders olabilir. Yani normalde devam edecektim fakat 40 dakika olmuşsa yeter. 40 dakikadan fazlası çünkü sıkıyor genelde insanları. O zaman kıssanın bu kısmında duralım. Yani Bakara suresi 31. ayet olmuş oldu. Bu ayet-i kerimeyi anlatmış olduk bugün. Öyle şey yapalım, öyle kabul edelim. İnşallah bir sonraki dersimizde insanların yaratılış evrelerine başlayacağız. Yani Allah Azze ve Celle'nin işte çamurdan,
sudan, ondan sonra topraktan, sonra balçıktan ne anlatmak istiyor Allah Azze ve Celle burada? İnşallah bir dahaki sefere bunun faydalarıyla beraber bu kısmı anlatacağız. Anlatmış olduğum konuyla alakalı soru sormak isteyen var mı? Bakın dikkat edin. Konu dışındaki sorularınızı konuşuruz dersten sonra. Fakat şu an anlattığım konuyla ilgili soru sormak isteyen varsa konuyla alakalı sorunuzu sorabilirsiniz. Buyur. Şeytanın şeyini anlatılıyor zaten. Bu İsrail hakkında. Şeytan cinlerden değil mi? Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede öyle diyor. Kâne minel cinni fefesaka an emri rabbihi. Şeytan cinlerden bir cin idi, Rabbinin emrine karşı geldi diye. Şeytan cinlerden bir cin, melek değil. Niye? Çünkü İmam Müslim rivayet ediyor. Hani bazı akılcılar özellikle Kur'an-ı Kerim'deki mücmel anlatımdan yola çıkarak cindir, melektir vesaire bunların farklı şeyler olmadığını söylüyorlar. Fakat normalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslim'deki bir hadiste diyor ki Allah melekleri nurdan yarattı. Cinleri ateşin o şey kısmından yarattı. Adem'i de size vasfettiği şeyden yarattı. Yani topraktan yarattı diye net bir şekilde ayırıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birbirinden. Meleklerin ne olmuyor? Kim? Yok. Bunlar hepsi İsrailiyat. Bakın. Melekler ile cinler arasındaki münasebet, şeytanın oraya nasıl geldiği, şeytanın orada ne iş gördüğü, şeytanın niye isyan ettiği, bunlar hepsi İsrailiyat. Bunlar hepsi İsrailiyat ve geçen dersimizde özellikle bir noktaya dikkat çekmiştim, onu tekrar yenileyeyim. Allah Kur'an kıssalarını bize aktarırken bir kelimeye dikkat çekiyor, hak kelimesine dikkat çekiyor. Hak kelimesi. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ. Biz onların kıssalarını sana hak ile anlatırız diyor Allah Azze ve Celle. Hak ile anlatırız. نَتْلُ عَلَيْكَ مِنْ نَبَئِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ. Biz sana Firavun'un ve Musa'nın kıssasını hak olarak anlatırız diyor Allah Azze ve Celle. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Adem'in iki oğlunun kıssasını onlara hak olarak anlatıyor Allah Azze ve Celle. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ. İşte bu sizin Rabbinizden haktır, kıssanın gerçeğidir diyor Allah Azze ve Celle. Bu hak kelimesini anlatırken bir şeye dikkat çekmiştik. Demiştik çünkü tefsir alimlerimiz bize diyorlar ki bu kıssalar cahiliye Araplarında ve kitap ehlinin yanında batıl olarak biliniyordu. Yani içine bir şeyler karıştırılmış, fazlalaştırılmış, eksiltilmiş bu şekilde biliniyor. Bu haliyle Allah'ın bu kıssalardan istediği murat yerine gelmiyor. Şimdi Allah bu kıssaları niye indirmiş? Allah bu kıssaları bize niye haber vermiş? Biz kaç tane hikmet saydık? 7 tane mi hikmet saydık derste? 7 tane hikmet saydık. Bunların özü de 3 tanedir. 1. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Bizim sana anlattığımız bütün kıssalar ta ki senin kalbini onunla sağlamlaştıralım diye Allah. Kıssalar Müslümanın kalbini sağlamlaştırır. Yalpalamaz. Kıssaları iyi bilen, kıssalarla iç içe yaşayan insan yalpalamaz. Başka فَقْسُسِ الْقَسَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Onlara kıssaları anlat, umulur ki o kıssaları tefekkür ederler. O kıssalar üzerinde düşünürler. Başka لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Şüphesiz ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır diyor Allah Azze ve Celle. Peygamberimiz geldiği dönemde bu kıssaların hepsi biliniyordu. Hem cahiliye Arapları bunu masal olarak anlatıyorlardı. Bizim günümüz cahiliye Araplarının bunları çizgi film haline getirip, hikaye kitapları haline getirip masallaştırması gibi. Eski cahiliye Arapları da bunu masallaştırmıştı. Peygamberlerin kıssalarını insanlara anlatıyorlardı. Ya da ehli kitabın bilgisi vardı. Tevrat'ta ve Tevrat'ın şerhi olan, İncil'de ve İncil'in şerhi olan Mişnalarda bu kıssalara dair bilgiler vardı. Fakat kıssaların o haliyle Allah'ın kıssalardan istediği hakikatlerin meydana gelmesi mümkün değildi. Bir Müslümanın kalbi sağlamlaşacak. Allah'tan daha çok korkacak. Yeryüzünde imam olmanın yolu... Allah onun için diyor ki biz sana bu kıssanın hak kısmını anlatıyoruz. Hak. O zaman biz ne yapacağız? Kur'an'ın ve sünnetin dışından bu kıssalara eklenen her şeyi batıl kabul edeceğiz. Yani Kur'an'da yoksa, peygamber de sahih sünnette anlatmamışsa diyeceğiz ki bu o hak kavramının dışında kalan batıl olan kısmıdır. Ve bundan dolayı kesinlikle bunlarla kıssaları anlamamak lazım. Zaten Allah muhafaza İsrailiyat olarak kıssalara eklemlenen birçok kıssaya inanan kafir olur. Yani mesela bunda olduğu gibi şeytan meleğin ağzına girmiş, yılanın ağzına girmiş, sonra cennete girmiş.
Peki niye yılanın ağzına girmiş? Çünkü Allah ona girmeyi yasaklamıştı. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yerin ve göğün mülkü Allah'ın elindedir. لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yerde gökte her şey onun elindedir. Mekkeli müşrikler bile bunu biliyordular. وَمَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Sor, yerin ve göğün melekutu kimin elindedir? Sana Allah'tır diyecekler. Mekkeli müşrik bile bu kadarını biliyor. Fakat biz, yani veya biz demeyelim de, şeytanı yılanın ağzına sokup Allah'ın mülkünden içeriye maalesef sokmuşlar. Geçen dersimizde örnekler verdim. Mesela Davut Aleyhisselam'la ilgili anlatılan bir kıssa var. Biliyorsunuz. Davut Aleyhisselam işte bir kadına aşık olmuş. Kim bu demiş? Evli demişler. Kocasını çağırın bana demiş. Çağırmışlar. Git demiş falanca yerde savaş. Yani şöyle düşünün. Şimdi bir tane emir 50 tane Müslümanı yan yana koysun gidin Amerika'ya savaşın diye. Hani bu adamların öleceği kesin. Hani belli. Adam gitmiş orada ölmüş. Davut Aleyhisselam da onun karısını almış. Şimdi yani Allah muhafaza böyle bir şeye inanan bir insan ne din kalır ne iman kalır. Maalesef tefsir kitaplarında bu tip şeyler yazıyor. Ondan dolayı biz her zaman ne diyoruz? Biz her zaman şunu diyoruz. Kardeşler, geçmişten bize aktarılan her şey temiz değildir. Geçmişten bize aktarılan her şey temiz değildir. Şimdi günümüzde yeni bir fitne var. O da nedir? İsminin başının önüne imam yazılan adamın görüşünü getirip önümüze koyuyorlar. Bak bu konuda ihtilaf var diyorlar. Tarihte yaşamış bir tane vatandaş kim olduğu da belli değil. İşte adamın adı Ahmet bin Mehmetse El-İmamul Allame Ahmet İbni Mehmet dediğinde adam hüccet olmuş oluyor. Şimdi şöyle düşünün. 3 asır sonra işte benim torunumun torununun torunuyla senin torunun yan yana gelecek. Veya sokaktaki bir tanesi yan yana gelecek. Bizimki karşıdakine tevhidi anlatacak. Karşıdaki de diyecek ki El-İmamul Allame Yaşar Nuri Öztürk falanca kitabında böyle diyor diyecek. Öyle olacak yani. Veya diyecek ki işte ya Süleyman Ateş bir Kur'an ansiklopedisi yapmış aklın durur misal. Adam çok alimmiş falan. 30 ciltlik 40 ciltlik adamın kitabı var. Sonuç Yahudilerin ve Hristiyanların kafir olması konusunda ihtilaf varmış. Oldu mu size? Oy verme meselesinde ihtilaf var. Niye? Çünkü işte Şeyhul Allame Fadiletul Fulanul Ulan Hayrettin Karaman oy meselesinde ihtilaf olduğunu söylemiş. 3 asır sonra gelen bakacak adamın bir kütüphane kitabı var. Misal bir kütüphane kitabının olduğunu görünce böyle şey böyle din olmaz. Bu şekilde din olmaz. Geçmişten bize aktarılan her şey temiz değildir. Tefsir kitaplarımız ortada. Bizim başının önüne imam koyduğumuz, önünde ayağı kakılan, yani insanların önünde ayağı kalktığı adamlar, adam Kaf suresinin girişinde Kaf dağını anlatıyor. Kaf vel Kur'anil Mecid. Kıssa ne anlatıyor? Yani Kaf suresini anlatıyor. Adam Kaf dağı diye bir yer varmış diyor. Masal var ya masal Kaf dağı diye. Onu anlat. Kaf dağı diye bir yer varmış diyor. Şimdi yani bunları insan bilince bu kadar bilinçsiz, bu kadar şuursuz Allah'ın kelamına yaklaşan insanlar bunlardan din alırken dikkatli olmak lazım. Allah'ın kitabına, Resulün sünnetine ve Allah'ın tezkiye ettiği ümmetin selefinin fehmine uyanı alırız. Uymayana gelince İmamul Fallan, Öllan bunlar bizi çok bağlamaz. Yani ismin başına fazla lakap yazmak adamı Allah katında şey yapmaz. Adamı Allah katında yükseltmez. Ondan dolayı ki bizim kendi vakamız bunun örneklerinden bir tanesidir. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Kısayla alakalı soru sormak isteyen yoksa dersi kapatacağım inşallah. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.